Bu tarif için 1 kilo dolma biberi kullanıyorum. Temizlemeye geçmeden önce içini hazırlayıp soğumaya bırakacağım. İç malzemesini böyle bir tavada hazırlayacağım. Önce altını açıyorum. İçine yarım çay bardağı zeytinyağı dökeceğim. Arkasından yemeklik doğradığım bir tane soğanı ekliyorum. Ocağım orta ateşte. Soğanların rengi şeffaf renk alana kadar kavuracağım. Bu yaklaşık 3-4 dakika anca sürüyor. Ara ara da karıştırmayı ihmal etmiyorum tabi. Soğanlar kavrulduğunda tepeleme 1 yemek kaşığı domates salçası, yine tepeleme 1 tatlı kaşığı da biber salçası ekliyorum. Salçayla da birlikte 1-2 dakika daha kavuracağım. Bu aşamada bir tane de rendelenmiş domates ekliyorum. Sıra pirinçlere geldi. Yıkadığım 2 su bardağı pirinci ekleyeceğim üzerine. 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, tepeleme 1 tatlı kaşığı da nane ekliyorum. Şimdi hepsini birden karıştıracağım. Dolma biberin de içini hazırlarken pirinçleri tamamen pişirmeyeceğiz. Sadece çok az pişmiş olacak. Zaten biberlerle beraber gayet güzel pişiyor. Şimdi suyunu ekleyeceğim. 2 çay bardağı sıcak su ekleyeceğim. Bardakla yağ olmasının sebebi başta döktüğüm yağda kullandığım çay bardağını kullanıyorum. Bu sayede tabi bardakta kalan yağı da içine aktarmış oluyoruz. Eğer baharatlarının yeterli olup olmadığını kontrol etmek istiyorsanız henüz suyunu çekmemişken bakabilirsiniz tadına. Eksik gördüklerinizden biraz daha ekleyebilirsiniz. Kaynadıktan sonra altını hafif kısacağım. Bu şekilde suyunu çekene kadar pişireceğim. Arada şöyle karıştıralım. Pirinçler dibe tutmasın. Evet, suyunu çekti. Artık altını kapatıp soğumaya bırakacağım. Bunu arkaya alıp soğumaya bırakalım. O arada da dolma biberlerini temizleyebiliriz. Ben dolma biberlerini temizlemek için 2 farklı yöntem kullanıyorum. Size hangisi daha kolay geliyorsa onu yapabilirsiniz. Birincisi şu üstündeki kıvrımlara tırnağımla bastırıyorum. Ve içine doğru göçertiyorum biraz. Bunu bıçakla da yapabilirsiniz ama böyle daha pratik oluyor. Yukarıda kıvrılan yerlerine bastırdım. Sonra sapından tutuyorum. Hafifçe çektirdiğim zaman içi kolaylıkla çıkıyor. Birincisi bu. İkincisini de göstereyim. Bıçakla üst kısmında böyle 1-1,5 parmak kadar pay bırakıp şöyle bir kısmını kesiyorum. Şuraya kadar getirdim. Burayı bıraktım, kesmedim. Şöyle hafifçe açabiliyorum artık. İçini de elimle çıkartacağım. Bunu böyle yaptığım zaman da içini doldurup kapağını tekrar kapatıyorum. Görüntüsü de çok güzel oluyor. Ayrıca burada şunu da belirtmek istiyorum. Eğer böyle yaparsanız bunun sapı kısa ama bununki çok uzun. Tencereye sığmayabiliyor. Onu da böyle mutfak makasıyla kesiyorum. Bu kadar. Diğerlerini de aynı şekilde temizleyeceğim. Dolma biberlerin içlerini temizledim. Şimdi güzelce yıkayacağım. Bir kısmının sapını böyle tamamen kopardım. Bir kısmını da böyle kapaklı bıraktım. Siz de eğer böyle kapaklı bırakacaksanız şuradaki mesafeyi biberlerinizin boyuna göre ayarlamalısınız. Eğer küçük bir biber kullanıyorsanız tabii ki bu kadar boşluk bırakmamalısınız. Bunlar iri biberler olduğu için ben yaklaşık bir parmak kadar üstte pay bırakıp öyle kestim. Ve arkasındaki kısmı da tamamen koparmadım ki kapak kendini tutabilsin. Şimdi içini dolduralım. İçini çok sıkıştırarak doldurmayacağım. Çünkü pirinçler pişmeye devam edecek ve piştikçe de şişecek. Eğer çok sıkı doldurursanız pirinçleriniz pişmeden böyle kıtır kıtır kalabilir. Böyle üzerine bastırmadan, yani pirinçleri sıkıştırmadan kestiğim hizaya kadar dolduruyorum.
Teker teker pişireceğim. Tencereye alacağım. Yemeğin sosu için bir tatlı kaşığı domates salçasını alıyorum. Hafif dolu bir çay kaşığı da tuz ekleyeceğim. Üzerine yavaş yavaş sıcak su ekliyorum. Toplamda 3 su bardağı sıcak su ekleyeceğim. Salçayı sıcak suyla güzelce açıyorum. Bir bardak daha ekleyeceğim. Toplamda 3 su bardağı su eklemiş oldum. Sosu dibine aktarmadan önce dolma biberlerin içine 2-3 yemek kaşığı kadar paylaştırıyorum. Kalan sosu da dolma biberlerin dibine dökeceğim. Son olarak şu açık kalanların üstüne domates yerleştireceğim. Son bir işimiz kaldı. Üzerlerine 1-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdiriyorum. Artık altını açabilirim. Kapağını da kapatacağım. Kapağı kapalı 30-35 dakika pişireceğim. Evet, yemeğimiz pişti. Gerçekten çok güzel oldu. Özellikle yaz için çok ideal bir zeytinyağlı diyebilirim. Ben çok seviyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Denerseniz mutlaka yorum yapın. Ayrıca videolarımı beğeniyorsanız da abone olmayı lütfen unutmayın. Başka tarifte görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.